Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz relilik uzmanı Fatma Süha. Fatma hoş geldin. Hoş buldum hocam. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bugün hakikaten cilt deriyle ilgili problemlerde sık kullanılan bir yöntemden, bir teknikten bahsetmek istiyoruz. Peeling yöntemi. Lütfen peeling ile ilgili biraz detaylı bize bilgilendirme yapar mısın? Şimdi öncelikle peelingin ne olduğundan bahsedeyim. Bilen var çünkü bilmeyen var gerçekten. Peelingler bizim cilt yüzeyimizde birikmiş olan ölü tabakasını dışarıdan almış olduğumuz o kirli dış etkenleri, aslında kir bunlar da tamamen. O kirleri cildimizin üzerinden uzaklaştıran bir yöntemdir. Bu tabii ki çok çeşitli peeling yöntemleri var. İşte asitler var, granüllü peelingler var ve tabii ki yine doktorların yapması gereken lazer peelingleri var. Peki kimler peeling yapamaz? Kimlere yapılması da problem yaşanır? Hassas ciltler. Yani hassas ciltlerin peeling yaparken çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani hassas ciltler şöyle. Kılcal damarınız var, çok belirgin, çok net, kuporozlu, kılcal damarlı, rozacealı cildiniz var veya işte dermatitli ciltler var. Bu ciltlerin mutlaka ve mutlaka uzman. Yine bunlara da uygun peelingler var. Yani yok değil, yapamazlar diyemeyiz ama mutlaka uzmanlara danışarak kendi ciltlerine uygun peelingler kullanmaları gerekiyor. Çünkü bakın bize en çok başvuran cilt tipidir hassas cilt. Kuporozlu, rozacealı veya işte dermatiti olan ciltler bize en çok başvuran ciltlerdir. Ve en büyük karşılaştığımız sorun da bugüne kadar yapılan yanlış uygulamalar. Evde yapılan yanlış uygulamalar, yanlış yerlere gidilip yaptırılan yanlış uygulamalar. Yapılan bu yanlışlıklar gerçekten geri dönülmez noktalara geliyor ve özellikle hassas ciltler ciltlerine bir şey uygularken, alırken veya yaptırırken çok dikkat etmeliler. Peki hassas ciltlere anlattın. Cilt tipine göre hangi peelingleri tercih etmeliyiz o halde? Hocam öncelikle ben cilt tiplerinden biraz bahsedeyim. Kaç çeşit cilt tipi vardır? 6 çeşit cilt tipi var. Aslında ülkemizde bilinen, ülkemizde en çok karşılaştığımız, bizlerin de en çok karşılaştığı 6 çeşit cilt tipi var. Bu cilt tiplerinden kuru cilt bizim en çok karşılaştığımız, en çok probleme maalesef açık olan cilt tipidir. Çok da çabuk yaşlanan cilt tipidir. Çok bakıma ihtiyacı var. Yani kuru cildi olan kişiler cildim kuru, şu nemlendiriciyi süreyim olsunla sakın bırakmasınlar. Yani özellikle kendi ciltlerine uygun o nem dengesini sağlayacak ürünler kullansınlar. Ama hangi peelingleri kullanırı konuşuyorduk. Kuru ciltler AHA dediğimiz içeriğe sahip alfa hidroksi asitleri kullanabilirler ciltlerine. Onun dışında tabii ki yine ev devam ürünleri, evde kullanacakları ürünleri veya bakımları yaptırmak isterlerse mutlaka uzmanlardan yardım alsınlar. Hassas ciltlerde bu kuporozlu dediğimiz yine kılcal damarlı dediğimiz ciltler. Bunlar çok özel peelingler kullanmalılar. Ben buradan söylemek istemiyorum. İnsanlar yanlış uygulamalar yapmasınlar diye uzmanlara danışsınlar ve kendi cilt tiplerine uygun mutlaka ürünleri kullansınlar, peelingleri kullansınlar. Yağlı ciltler. Yağlı ciltlerde de biliyorsunuz yani çok fazla sivilce problemleri ortaya çıkıyor. Yani biz bir de bu sivilceleri kurutabilmek için yüzümüze kurutacak bir sürü ürün kullanıyoruz, sabunlar kullanıyoruz, çok fazla kurutuyoruz cildimizi. Cildimizi kurutmak sivilce için bir çözüm değildir. Hatta kuruttukça da cildimiz daha fazla yağ salgılar ve daha fazla sivilce oluşumunu sağlar. Bakın bu çok önemli. Yine uzmanlardan alacağınız destekle siz bu akne problemini, sivilce problemini çözebilirsiniz. Yağlı ciltlerde mutlaka salisilik asit içerikli, mandarik asit içerikli ürünler kullanarak yine cildini yenileyebilir, peeling işlemini yapabilirler. Olgun ciltler var, 40-45 yaş üstü ciltler bunlar. Olgun ciltlerde daha çok böyle biliyorsunuz zaten kırışıklığa müsait olan ciltlerdir. Onlar da yine peeling uygulamasını yaparken daha hafif, hassas peelingler, cildi çizmeyecek, kırışıklığı önleyecek peelingler kullanmalılar. Bunun gibi birçok cilt tipi var ve her cilt tipine uygun peeling ve ürünleri kullanmak için mutlaka cilt uzmanlarına başvurmaları gerekiyor. Peki sivilceler hangi ciltlerde görülüyor?
sivilceler yağlı ciltte görünür, karma ciltte görünür ama en çok yine yağlı ciltlerde görünür. Yağlı cilt dediğimiz kendi kendine sebum üreten, yağ çok fazla olduğu için sebum üreten cilt tipleridir özellikle. Yani yağlı ciltler maalesef korksunlar ve bunun için önlem alsınlar diyorum. Ve en çok da yani size başvuranların içerisinde en çok da sivilce problemi olan yağlı ciltlerdir. Evet, evet. Belki toplumda en çok bunlar görülmese dahi, doğru değil mi? Bize en çok hassas ciltler ve yağlı ciltler başvuruyor aslında. Hassas ciltler işte yine problemli ciltlerdir ama yağlı ciltlerde de sivilce problemi. Veya işte sivilceyi çıkarmış, yaşamış, bitirmiş ama ondan sonra siyah noktadan kurtulamayan, işte onun izlerinden, lekelerinden kurtulamayan kişiler bize çok fazla başvuruyor. Onun için de sivilceler için de biz yine özel protokoller uyguluyoruz. Yaşa göre de özel protokoller uyguluyoruz. Ama çözümü var. Gelsinler. Peki ergenlik dönemindeki gençler için nasıl bir cilt bakımı önerirsiniz? Çünkü ergenlik dönemi hakikaten kişinin yüzüyle çok fazla haşır neşir olduğu bir dönem ki o dönemde de bu gençlere yardımcı olmak gerekiyor. Kesinlikle öyle. Ergenlik döneminde yapılan hatalar zaten 25-30 yaşlarda ortaya çıkıyor maalesef. Buradan ben ebeveynlere de söylüyorum. Yani o sivilceler çıkar geçer, çıkar geçer mantığı yok. Biz o cildimize mutlaka bakım yapmalıyız. Yani burada ergen gençlerimiz bizim çok sevmezler bakım yapmayı veya rutine girmeyi, düzene girmeyi çok sevmezler ama ebeveynlerimiz burada güçlü olup onlara doğru protokolleri uygulamayı öğretmeliler. Yani burada en önemli şey cilt temizliğidir. Ama cilt temizliğini yine cildimizi kurutarak, haşır haşır yıkayarak değil. Yine cildimize uygun, ciltte o yağ dengesini sağlayabilecek bir ürünle cildimizi yıkamalıyız, toniklemeliyiz. Yani en önemlisi bu. Bir de ergen gençlerimize, özellikle sivilceye müsait cilde olan ergen gençlerimize yemelerine, içmelerine, beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerektiğini konusunu, yastık yüzlerini çok her gün mutlaka değiştirmeleri gerektiği, ciltlerini temiz tutmaları gerektiğini ve özellikle o sivilceleri görünmesin diye kapattıkları fondötenler oluyor ve çok yağlı fondötenler onlar. Kapatmak için kullandıkları, onları da kullanmasınlar. Sonra gelecekte çok büyük problemler yaşarlar. Aileler de burada mutlaka devreye girsinler. Beslenmelerine dikkat etsinler, su tüketimlerine dikkat etsinler, cilt temizliklerine dikkat ederek bu problemin önüne geçebilirler. Ben yine bu tip hastalarda en çok kullandığınız bu peeling yöntemlerini biraz daha detaylı bir şekilde girmek istiyorum. Peeling yaptıran bir kişi kaç seans yaptırması gerekir? Geldiğinde ne kadar sürer? Sonrasıyla ilgili bir takım ev önerileri ya da ilaçlar ya da bir takım preparatlar öneriyor musunuz? Evet, peelingler işte yine kişiden kişiye göre değiştiği için uygulamaları da kişiden kişiye göre değişiyor. Seans aralıkları ve seans sayıları da kişiden kişiye göre değişiyor. Yani mesela işte yazdan çıkmış, lekesi var kişinin ama bu lekeden kurtulmak istiyor. Yine kış dönemine girmiş. Biz o kış dönemine giren kişileri zaten çeşitli işlemleri de biz yine bir araya getirip kombin uygulamalar yaparak cilt lekelerinden kurtarıyoruz kişileri. Ne yapıyoruz? İşte haftada bir kez veya 10 gün çok hassassa cilt. Haftada bir kez ya da 10 günde bir merkezimize gelip uygulamasını yapıyoruz. Sonrasında evde bunun bakımını sağlaması için yöntemlerden bahsediyoruz. 4 seansla başlıyoruz yine biz. Yani her cilt yenileme, her cilt bu mutlaka yeni bir şeyler yapıyorsak, işte mezoterapi gibi, cilt yenileme gibi şeyler yapıyorsak, cilt iyileştirici uygulamalar yapıyorsak mutlaka 4 seans yapılması gerekiyor bu uygulamalar. Cilt yenilemede işte leke ise 4 seans. Ama lekeler çok fazla, çok güzel bir noktaya geldiysek yine bu artırılabilir. Yine dediğim gibi kişiden kişiye göre değişiyor yaptığımız uygulamalar. Son olarak bir de gözenekli ciltlerden bahsetmek istiyorum ki çok ciddi bir problem. Evet. Pek çok kişinin de problemi. Bunlara neler yapıyorsunuz diyerek son sorumuzu da bu şekilde sormuş olalım. Şimdi gözenekli cilt en büyük problem, en çok sorun yaşayan ve gerçekten mutsuz olan cilt tipidir. Çok büyük gözeneğe sahip olan kişiler korkmasınlar. O gözenekler gerçekten doğru bakımı yapınca mutlaka karşılığını verip küçülüyor, azalıyor. Ama doğru yöntemlerin de uygulanması gerekiyor. Bakın bu iğnesiz mezoterapiler, burada kullandığımız teknolojiler, radyo frekans gibi, ultrasound gibi, kuantum teknolojileri gibi, led terapiler gibi bu teknolojiler cildimizin altındaki o problemli yerlere ulaşıp orada
kolajen artışını ve hücre yenilemesini sağladığı zaman cildimiz yenileniyor sürekli. Yenilenen ciltte de o gözenekler tabii ki sıkılaşıyor. Biz bunu cildi temizleyerek, mezoterapiler yaparak, yenileyerek yapıyoruz. 4 seansta. Yani 4 seansta o gözeneklerimizi bizim daraltmamız, küçültmemiz mümkün. Yani bununla gezmek zorunda değil insanlar. Gelsinler, başvursunlar. Biz onlara gerekli planlamaları, uygun olan işlemleri öneriyoruz. Ve gerçekten de çok güzel sonuçlar alıyoruz bu noktada. Şu sorun var tabii ki. Yani şimdi gözeneğe sebep olan bazı şeyler var. Yani özellikle tabii yağlı ciltlerde çok fazla görürüz biz gözenekleri. Bunun sebebi de oradaki yağ üretiminden kaynaklı gözeneklerin çok fazla açılıp dışarıya çıkmaya çalışması o yağların. Dolayısıyla bu yağlı ciltlerin de yağ dengesini sağladığı zaman veya karma ciltler, bu T bölgesinde yağ olan karma ciltlerin de yağ dengesini sağlayarak bu gözeneklerin önüne geçmeleri mümkün. Tonik kullanmalılar. Yani bizde mesela tonik kullanma alışkanlığı çok az. Tonik var mı? Yok. Yani gelen danışanlarımız evet bize kadar gelmiş, o hassasiyete sahipler ama soruyoruz tonik yok, kullanmıyor. Tonik çok önemli. Toniktir bizim o gözeneklerimizi temizleyen, sıkılaştıran en önemli ürünümüz. Mutlaka kendi cilt tiplerine uygun toniği kullanmalılar, temizlemeliler, toniklerini kullanmalılar. Doğru maskeleri uygulamalılar ve ayda bir kez, bakın bunu herkese söylüyorum ve ben kendi sosyal medyamdan da çok fazla anlatıyorum. Ayda bir kez cilt bakımı yapılmalıdır. Neden? Çünkü cildimizin gözeneklerinde birikmiş o kirleri, yani o ölü derileri temizleyip atmadan bizim o gözenekleri daraltabilmemiz mümkün değil. Çünkü oralarda bloklar var, bir sürü kir blokları, bir sürü. Gözenekler dolu. Onlar temizlemeden siz o gözenekleri daraltamazsınız ki. Ayda bir kez de birikiyor. Cildimiz ayda bir kez kendini yeniliyor. Kendi kendini yenileyen bir cildimiz var. O yüzden biz bu hücre yenilemesine destek olmak için ayda bir kez mutlaka cildimizi profesyonel bir şekilde temizletip bakımını yapmalıyız. Burada şuna da değinmek istiyorum küçücük. Biz mezoterapiler yapıyoruz. Evet, biz cildimize şekillendirme de yapıyoruz. Çeşitli teknolojileri kullanarak. Bu mezoterapileri de yapmadan önce ben tüm danışanlarıma söylüyorum. Cilt bakımını en son ne zaman yaptırdınız diye. İşte 2 ay diyen var, 3 ay diyen var, 6 ay diyen var. Ben bu işlemi yapmıyorum. Ayda yani en az 3 hafta önce cilt temizliği yapmayan kişilere diyorum ki ben bu uygulamayı yapmıyorum. Dilerlerse o anda biz de o hizmeti verebiliyoruz. Dilerlerse kendileri başka istedikleri yerde yaptırıyorlar. Sonrasında da o treatment bakımlarını yapıyor oluyoruz. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Bugünkü program konuğumuz sevgili güzellik uzmanı Fatma Süha idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.